Herakleitos, antik Yunan'dan günümüze seslenen belki de en gizemli, en bilmece gibi konuşan filozof. Onun düşünce dünyasına yapacağımız bu yolculukta gerçeğin kendisinin nasıl bir bulmaca olabileceğini birlikte keşfedeceğiz. Gelin bu felsefi labirentin kapılarını beraber aralayalım. Düşünsenize, Herakleitos'a göre evren çözmemiz için bize bırakılmış devasa bir bilmece gibiydi. O bize hazır cevaplar sunmadı. Tam tersine bizi düşünmeye, sorgulamaya ve gerçeğin o katmanlı yapısını kendi başımıza soymaya davet etti. Peki neden bu kadar gizemli? Neden ona karanlık filozof diyorlar? Çünkü elimizde ondan kalan bütünlüklü bir eser yok. Sadece fragmanlar, yani farklı metinlerin içinde kalmış söz parçacıkları var. Ve bu parçalar sanki özellikle öyle yazılmış, yani kasıtlı olarak derin ve kafa karıştırıcı bir üslupla kaleme alınmış. Sanki Herakleitos felsefesinin anahtarını bize doğrudan vermek yerine onu bizim bulmamızı istemiş. İşte tam da bu yüzden onun sözleriyle yüzleşmek bir labirente girmek gibi bir şey. Çözüm size tepside sunulmuyor, cevap tamamen okura bırakılıyor. Her bir fragman o büyük resme ulaşmamız için bize bırakılmış birer ipucu adeta. Peki bu bilmecenin ilk ve belki de en önemli anahtarı ne olabilir? Herakleitos buna logos adını veriyor. Yani evreni bir arada tutan, her şeye nüfuz eden o gizli akıl, o evrensel düzen. Logos hep oradadır. Biz onu duymadan önce de vardı, biz onu anladıktan sonra da var olmaya devam edecek. Ama ne yazık ki çoğu insan kendi küçük özel dünyalarına o kadar dalmış durumda ki bu ortak ve evrensel aklı fark etmeden yaşayıp gidiyorlar. Bakın Herakleitos'un asıl vurgusu burada. Diyor ki, bilgelik benim gibi birini körü körüne takip etmekle olmaz. Asıl bilgelik, evrenin temel ilkesi olan Logos'u bizzat işitmektir. Ve Logos'u anladığınızda varacağınız o nihai gerçek şudur: her şey aslında birdir. Şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Her şey nasıl bir olabilir ki? Gece ve gündüz, sıcak ve soğuk, iyi ve kötü. İşte Herakleitos'un dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Bu birlik diyor, zıtlıkların ve çatışmaların tam içinden doğar. Evrenin o muhteşem uyumu, karşıt gerilimlerin müziğinden beslenir. Bu fikri harika bir metaforla açıklıyor. Bir yayı düşünün. Yayın iki ucu birbirine zıt yönlerde çeker ve işte bu gerilim sayesinde ok hedefe fırlar. Ya da bir lira. Tellerdeki zıt gerilim o güzelim müziği, yani uyumu yaratır. Herakleitos'a göre evren de işte aynen böyle işler. Bunu çok basit bir örnekle de anlatıyor. Sağlığın ne kadar değerli, ne kadar hoş bir şey olduğunu ne zaman anlarız? Ancak hastalandığımızda, değil mi? Açlık olmasa tokluğun, yorgunluk olmasa dinlenmenin bir kıymeti kalmazdı. Biri diğerine anlam katıyor. Çok net. Bir tepeden aşağı inen yolla aynı tepeden yukarı çıkan yol. Aslında tek ve aynı yoldur. Onu farklı kılan şey nedir? Sadece bizim bakış açımız ve yönümüz. Gerçeklik perspektife göre nasıl da değişiyor. Her şey sürekli olarak kendi zıddına dönüşme potansiyelini içinde taşır. Bugün sıcak olan yarın soğur. Islak olan kurur. Bu evrenin durmak bilmeyen ve kaçınılmaz döngüsünün ta kendisidir. İşte bu yüzden Herakleitos için savaş, yani çatışma, yıkıcı bir kaos demek değil. Tam tersine her şeyin var olmasını sağlayan yaratıcı bir güç. Kiminin özgür, kiminin köle olmasını, kiminin tanrı, kiminin insan olmasını sağlayan şey bu evrensel çekişmedir. Ve bu sürekli çatışma bizi Herakleitos'un en meşhur, hepimizin bir yerden duyduğu o fikrine getiriyor. Her şeyin durmaksızın aktığı ve değiştiği gerçeği. Yani pantarehi, her şey akar. Bu meşhur paradoksu gelin adım adım açalım. Bir ırmağa girdiğinizde üzerinizden akan sular sürekli yenidir, değil mi? Ama işin daha da derin bir boyutu var. Sadece ırmak değil, siz de değişirsiniz. O ırmağa ikinci kez giren kişi, ilk giren kişiyle aynı kişi değildir. İşte bu yüzden aynı anda hem biziz hem de değiliz. Sürekli bir varoluş ve yok oluş döngüsünün içindeyiz. Peki Herakleitos bu sonsuz değişimi, bu dönüşümü somutlaştırmak için hangi elementi seçmiş olabilir? Cevabı ateş. Ateş bu sürecin hem mükemmel bir sembolü hem de temel maddesidir. Evren ne bir tanrı ne de bir insan tarafından yaratılmıştır, diyor Herakleitos. O hep var olan, kendi kendine yaşayan, belirli bir ölçüyle yanıp sönen ebedi bir ateştir. Her şey bu ateşten doğar ve eninde sonunda yine ona geri döner.
Bu analoji gerçekten müthiş. Nasıl ki bütün malların değeri altınla ölçülür ve altınla takas edilebilirse, evrendeki her şeyin de temel para birimi ateştir. Her şey ateşe dönüşür ve ateşten meydana gelir. Peki, tamam. Tüm bu logosu, karşıtların birliğini, sürekli akışı ve evrensel ateşi anlamanın nihai amacı ne? Bütün bu çaba niye? Heraklitos için cevap çok net. Bilgelik. Ama durun, bu bilgelik dışarıda bir yerlerde değil. Herakleitos için bilgeliğin sırrı şu: gerçek bilgelik çok şey bilmek ya da dış dünyadan sürekli bilgi toplamak değildir. Gerçek bilgelik kendini bilmektir. Yani herkesten ve her şeyden bir anlığına ayrı düşerek, kendi içine dönerek yapacağın en derin yolculuktur. Belki de Herakleitos'un bütün felsefesini özetleyen en basit ama aynı zamanda en derin sözü budur. Onun bütün arayışı evrenin gizemlerini çözerek aslında kendi varlığının gizemini çözmekti. Herakleitos 2500 yıl önce bu soruyu sordu ve cevabı kendi içinde aradı. Şimdi ise soru bize dönüyor. Biz kendi bilmecemizi çözmek için bu yolculuğa nereden başlamalıyız?